Ortaçağ Avrupa'sında berber olmak. Burgonya, 9. yüzyıl. Küçük bir pazar kasabasının tozlu ve ahşap evleri arasında ince parmaklı, dengeli bilekleri olan 13 yaşındaki Hugo bir rüyayla değil, bir tavsiyeyle ustası Anselm'in dükkanına adım attı. Berberlik yalnızca saç kesmek değildi, bir manastırın gölgesinde oldukça tehlikeli de bir sanattı. İlk yıl eğitimden çok hizmet etti. Ağır su kovalarını taşıdı, dükkanın nemli zeminini süpürdü ve ustasının sınırlı ama değerli aletlerini temizledi. Usturalar, makaslar, iğneler ve iplikler, merhem şişeleri ve kan almak için kullanılan o küçük keskin bıçaklar. Bu aletler sadece kesmek için değil, iyileştirmek için de kullanılıyordu. Ustasının sandığının önünde duran kırmızı beyaz çizgili bir de direk vardı. Kırmızı kanı, beyaz bandajı gösteriyordu. Kasabanın nabzı bu dükkanda atıyordu. Manastır keşişlerinden köylülere kadar herkes kapıdan giriyordu. Hugo'nun ilk öğrendiği sanat filebotomiydi, yani kan aldırma. Yıllar geçti ve Hugo bir kalfa oldu. Artık yalnızca saç ve sakal kesmiyordu. Dükkanın kalabalığı içinde diş çekiyor, basit kemik çıkıklarını yerine oturtuyor ve çıbanları boşaltıyordu. Tıbbı bir manastır rahibinden öğrendiği temel anatomi notları ve tecrübesiyle sınırlıydı. Şehirler büyüdü ve zanaatkarlar birleşmeye başladı. Hugo büyük bir şehre taşındı ve loncaya kabul edildi. Ustalık artık yalnızca beceri değil, aynı zamanda disiplin ve standart demekti. Dükkan açmak için loncaya giriş ücreti ödedi ve kendi çıraklarını işe almaya başladı. Alet çantası da genişlemişti. Basit usturaya ek olarak kan aldırma bistürileri, diş pensleri, kupa çekmek için kullanılan kupalar, yara temizliği için alkol sirke şişeleri çantasına eklenmişti. Artık sadece bir berber değildi. Bıçak ve kanın ustasıydı. Zamanla küçük işlerden daha fazlasına yöneldi. Kırıkların tespiti, kıl dönmesi temizliği, hatta biraz da katarakt tedavisi. Büyük cerrahi işlemler üniversite seviyesindeki hekimlere aitti. Ama halk için erişilebilir sağlık hizmetinin kapısı halen Hugo'nun dükkanıydı. Orta sınıfa o hitap ediyordu. Hugo'nun oğlu Pierre babasının yolunu izledi. Onun döneminde berberlik neredeyse tıbbın bir alt dalı haline gelmişti. Üniversitelerdeki tıp eğitimi hekimlerle berber cerrahlar arasındaki ayrımı belirginleştirdi. Pierre, lonca içinde cerrah berber unvanını kazandı. Pierre'in dükkanı da iyice uzman bir dükkan haline gelmişti. Bir berberlik alanı vardı, bir tedavi alanı vardı ve bir de deposu. Saç kesimini bir köşede, kan alma ve pansumanı ise paravanın arkasında ayrı bir alanda yapıyordu. Akademik tıp teoride kalsa da pratikte en çok aranan hizmet onun sunduğu hizmetti. Pierre mesleği oğlu John'a bıraktı. John döneminde meslek nihayet ikiye ayrıldı. Yalnızca saç kesenler ve cerrahi işlerle uğraşanlar. John cerrahi gruba dahildi. Üniversite hekimleriyle çatışmaya girse de halk için en erişilebilir hekim halen oydu. John'un ölümünden sonra 3 kuşağın aletleri dükkanın ortasına toplandı. Lonca görevlileri ustura saplarını, keten bandajları ve solüsyon şişelerini saydı. Bir dönemin sona erişi, bir geleneğin yeni bir çırağa devredilmek üzere kayıt altına alınışıydı bu sayım. Hugo'nun 9. yüzyıldaki basit çıraklığı, Pierre'in uzmanlaşmış cerrahlığına ve John'un ayrışan mesleğine dönüşmüştü. Bıçak sadece saç kesmekten, ortaçağ insanının sağlığını ve yaşamını keskin bir ustalıkla iyileştirmeye uzanan upuzun bir yolculuk yapmıştı.